Merhaba sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için güzel bir limonlu kurabiye hazırlayacağım. Yumuşacık, üzeri çatlamış, demlenmiş çay, sevdiklerimiz sofrada. Hadi buyurun. O zaman tarifimize başlayalım. Efendim tarifimizde neler var sevgili seyircilerim? Hemen başlıyoruz. Burada 4 su bardağı unumuz var. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı fındıklı bir limonlu kurabiye hazırlayacağım. 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı çiçek yağı, yine aynı şekilde bir çay bardağı toz şeker ama buradaki ölçüdeki çay bardaklarımız 125 mililitrelik bardak ile 2 tane limon, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, renk vermesi için 1 çay kaşığı zerdeçal. Önce yarısını koyacağım. İhtiyaç duyulursa diğer yarısını da ilave edeceğim. Malzemelerimiz son derece herkesin evinde bulunabilen malzemelerden oluşuyor. Burada da üzerine manto yapmak için pudra şekerine ihtiyacımız var. Evet, hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyor başlıyoruz. Önce fındıkları parçalayıcıdan geçiriyorum, toz haline getiriyorum. Toz halinde satılandan da faydalanabilirsiniz ya da bütün fındığı parçalayıp kullanabiliriz. Sevgili seyircilerim, şimdi fındığı parçalayıcıdan geçirdik, toz haline geldi. Toz da satılıyor veya kendimiz de parçalayabiliriz. İsterseniz badem de koyabilirsiniz. Şimdi sıralama nasıl başlıyor? 1 çay bardağı toz şekeri direkt karıştırma kabının içine alıyorum. Aldıktan sonra hemen buraya 2 tane limon kabuğu rendeleyeceğim. İnce yerinden rendeliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel böyle fresh, içimizi yakmayan, böyle tadı olan güzel bir kurabiye olacak. Şimdi 2 tane limonu güzel ince yerinden rendeliyorum. Sularını da koyacağız tabii buraya. 1 çay bardağı limon suyu olacak ama artık 1 limondan mı çıkar, 2 limondan mı onu bilemediğim için hemen şöyle hızlıca bakın. Buradaki önemli püf noktası beyaz dokusunu rendelemeyelim. Şu beyaz yeri acı olur. Kurabiyeniz bayağı böyle bir acımtırak tadı olabilir. Ondan dolayı sarısını almamız bizim için yeterlidir kıymetli seyircilerim. Portakallı kurabiye de hazırladım. YouTube'da sizler için kurabiye tariflerim var. Hangi tarifi ararsanız arayın. Başına Oktay Usta kurabiye yazdığınız zaman bütün kurabiyeler, tarifler sizin için gelecek. Evet, şimdi burada çok önemli püf noktası. Ne yapıyoruz? Şeker ile limon kabuğu rendesini güzelce şöyle bir ovuyoruz. Burada ovup sarı rengini biraz alacağız. Normalde zerdeçaldan da destek alacağız ama limonatada yaptığımız an metodu burada da uyguluyoruz. Güzel şöyle rahiyasını ortaya çıkartıyoruz. Oo, güzel bir koku geldi. Keşke teknoloji o güzel kokuları da evlerimize, nereden seyrediyorsak, dünyanın neresinden seyrediyorsak oralara kadar ulaştırabilse çok güzel olacak. Evet, limonu şöyle hepsini ovduktan sonra şimdi sırasıyla yağ geliyor, yumurta geliyor kurabiyemiz için. Kurabiyemizde 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, sevgili seyircilerim, 2 limonun kabuğunun rendesi, toz şeker. Güzelce şimdi hepsini bir karıştırıyorum. Sevgimizi verelim. Yavrularımız böyle güzel tatlardan faydalansınlar. 2 limonun 1,5'unu sıktım sevgili seyircilerim. Şimdi bakın burada tam bir çay bardağını full doldurmadım. Çünkü ekşi olabilir düşüncesiyle. Normalde 1 bardak koyacaktım ama vazgeçtim. Dedim ki çok ekşi olur. Yiyenler böyle kurabiye atınca böyle yapacaklarına oy bu çok ekşi demesinler diye 1 parmak eksik koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvılar alındı buraya. Hemen bu sıvıların üzerine önce bir yarım çay kaşığı zerdeçal ver açtım. Şifalıdır. Zerdeçal çok kıymetli bir nimet sevgili seyircilerim. Burada renk desteği vermesi için güzel olur. Yani isterseniz koymayabilirsiniz de. Sorumluluğu yok. Koyarsanız oradan böyle sarımtırak bir renk olup limonlu olduğunu, güzel biraz renk desteği verdiği zaman güzel olur. Normalde cheesecake yaptığımız zaman da sosuna koyuyoruz ki güzel sarı olsun diye. Bir çay kaşığı tamamını koyalım. Elimizi korkak alıştırmayalım. Evet. Zerdeçalı karıştıralım burada rengini bıraksın tamamen.
Canım benim, bıraktın mı? Bıraktı. Burası hazırdır. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, un, kabartma tozu, vanilya gelecek ama öncesi kabartma tozu, vanilya, unu koymadan önce 1 çay bardağı, bakın, parçalayıcıdan geçirip toz haline getirdiğim fındık. Çok güzel bir kokusu geldi. Mesela yer fıstığı da olabilir. Osmaniye'ye selam olsun. Osmaniye'de de mesela yer fıstığı var. Güzel olur sevgili seyircilerim. Şimdi burada süzgecin zemin kısmına vanilya ve kabartma tozunu koydum. Buranın üzerine 4 su bardağı burada un var. Canım benim, ne yaptın öyle? Şöyle 3,5 bardağını alayım. Bir yarım bardağı kalsın. Ondan sonra ihtiyaç olursa 4. bardak orada hazır bekliyor. Yumuşacık bir kıvamda olacak kurabiye hamurumuz. Normal kurabiye hamurlarından bir tık daha yumuşak. Çatlayan, güzel bir mayhoş fresh tadıyla limonlu kurabiye hazırlıyorum sizler için. Sevgimizi veriyoruz. Sevdiklerimizi düşünerek kurabiye hamurumuzu hazırlıyoruz. Sevgili seyircilerim, hamurumuzu ortaya çıkardıktan sonra üzerine streç film kapattım. 10-15 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Hamur için çok iyi bir performans sağlar. Rengi de zerdeçaldan dolayı güzel, limonun kabuğunun sarı renginde oldu. Şimdi pudra şekeri ile mantolayacağım için pudra şekeri baktım hep pıtırcıklar olmuş. Yani bu defa ne yapmak lazım? Hemen şöyle bir tel süzgeçten eleyeceğim. Bu tel süzgeçten geçirdiğimiz zaman eski haline dönüşür. Özellikle biraz nemli ortamda kalırsa hemen topaklar yapar içerisinde pudra şekeri. Bu tamam. Süzgeçten geçirdim. Çay suyum da kaynadı. Birazdan çayımı demleyeceğim. Çünkü pişme süresi bizim kurabiyenin 15 dakika, 18 dakika, duruma göre, her fırın performansına göre 15 ile 20 dakika arasında pişiyor kıymetli seyirciler. Bakın, görüyor musunuz? Bak, çok güzel olmuş. Tam bir limon renginde kurabiye hamurumuz ortaya çıkmış. Yumuşacık bir hamur. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalara koparacağım. Normalde bir tık sert olmuş. Burası biraz daha yumuşak olsaydı güzel olurdu. Ama problem yok. Mutfakta çareler bitmez diyoruz. Direkt buradan sonra pudra şekerin içine alıyorum. İniyor. Bismillah. İner misin canım? İnmek istemiyor. Parmağımda kaldı. Tamam. Çok şükür indi. Şimdi burada her tarafını pudra şekeriyle kaplıyoruz. 2 sefer mantolama gerekebilir. Yumuşak olursa 2 sefer mutlaka ihtiyaç oluyor. Kıymetli seyircilerim, şimdi belki şu an için kıvamı koyu olduğundan dolayı tamamen beyaz doku sağlanmış oldu. Buradan sonra alıyorum. Direkt fırın tepsisine iner misin canım? Sevgiyle iniyor. Hepsini bu şekilde önce yuvarlıyorum. Sonra pudra şekerini alıyorum. Ve hepsini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde buluşturuyoruz. Evet, kurabiyelerimizden 35 adet çıktı. Kıymetli seyircilerim, bir tık kıvamı sert oldu. Bir kaşık un eksik koyarsanız biraz daha yumuşak olur. Yumuşak olmasındaki amaç nedir? Üzerindeki çatlakların daha böyle küçük küçük çatlaklar olmasıdır. Bu şekilde biraz sert olduğunda çatlak olur ama daha böyle büyük büyük çatlaklar meydana gelir. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, 35 adet çıktı. 4 su bardağı undan 1 kaşık un eksik koymanızı tavsiye ediyorum. Üzerine biraz daha şöyle pudra şekeri veriyorum. Çünkü normalde bu hamura göre şeker oldukça az. 1 çay bardağı şeker var. Bu üzerine vermiş olduğumuz pudra şekeri ile de tatlanmış oluyor. Fırınımız şu anda 180 derece fırının orta katında pişecek, alt üst ayarda. Süresini fırından çıktıktan sonra kaç dakikada piştiğini sizlerle paylaşacağım. Canım, iyi yolculuklar. Evet sevgili seyircilerim, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hatta yaptığınız tariflerden, Oktayüs'ten tariflerinden paylaşırsanız biz de
takipçilerimizle paylaşmış oluruz. Evet efendim, iyi yolculuklar diyoruz. 35 adet limonlu kurabiye fırına gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Limonlu kurabiyenin kokusu da ayrı bir güzel. Fresh bir koku fırından geliyor kıymetli seyircilerim. Subhanallah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Hemen bir kontrol edelim. Bakayım altı pişmiş mi? Gayet güzel pişmiş. Kıymetli seyircilerim, çok güzel olmuşlar. Bakın görüyor musunuz? Limonlu. O zerdeçal da güzel bir renk vermiş aynı zamanda. Tam 20 dakika pişti. 180 derece fırının orta katında kıymetli seyircilerim. Turbofan kapalı bir haliyle. Şimdi çayımızı demledik. Kurabiyeler oda ısısına düştüğü vakit ondan sonra demlenmiş çay. Güzel kurabiye keyfi olacak inşallah. Sizler kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sofralarınız bereketli olsun. Oktay Usta mutfağında sizler için lezzetler pişirmeye devam edecek. Allah'a ısmarladık efendim.